Merhaba sevgili koçlar, yükselen burcu, ay burcu koç olan dostlar. Şubat ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Evet, Şubat ayında önemli gezegen geçişlerimiz var ve bir dolunay bir de yeni ayımız var. Öncelikle tabii ki sizin yönetici gezegeniniz Mars'tan başlayacağım. İkizler burcunda ve Şubat ayında hala orada seyahatini sürdürecek. Yani sizin bütün motivasyonunuz, hareketleriniz, geçtiğimiz Ağustos ayından beri nerede enerji harcadıysanız aynı alanda sürecek ama konular farklı farklı olabilir. Yani girişimler, eğitim, başlangıçlar, yakın çevre ilişkileriniz, belki kardeşleriniz, onlarla ilgili konular hayatınızda sürmeye devam edecek ama biraz daha burada önemli konular hayatınıza girecek. Ne zaman? 11 Şubat'tan itibaren. Çünkü 11 Şubat'a kadar hala Merkür kariyer alanınızda. Yani sizin şu an tüm fokuslandığınız alan, yani düşünce bazında kariyer hayatınız, oradaki planlarınız, oradaki düşünceleriniz, belki statüyle ilgili bir takım fikirleriniz var. İşte o alanları yönetiyorsunuz. 11'inden sonra Merkür artık Kova burcuna geçecek. Sosyalleşeceksiniz. Zaten biliyorsunuz Ocak ayında burada bir yeni ay doğdu Kova burcunda ve 11'inden sonra o yeni ayın etkilerini hem daha olumlu yaşayacaksınız. Çünkü aynı zamanda Mars'a Merkür'ün güzel bir açısı olacak ve hareketlilik kazanacak. Sosyal hayatınız hareketlenecek yani. Arkadaşlarınız olabilir, sosyal çevreniz olabilir, sosyal medyanız olabilir. Belki de işle ilgili konularda daha fazla planlar gündeme gelecek. Daha çok toplantılara, davetlere, arkadaş gruplarına katılacak ve oralarda fikirlerinizi beyan edeceksiniz sevgili koçlar. Önemli bir transitimiz daha var. O da 20 Şubat'ta Venüs Koç burcuna geçecek artık. 20 Şubat'a kadar Venüs hala Balık burcunda, 12. evinizde biraz planlıyorsunuz, yazıyorsunuz. Kendi kendinize belki de bir şeyler de yazıyor olabilirsiniz. 12. ev Venüs ilişkilerle ilgili bir takım süreçlere de işaret ediyor olabilir. Yani bir ilişkiye karar verme, bir ilişki hakkında fikirlerinizi kendinize saklama gibi böyle bir süzgeçten geçirme durumu olabilir. 20 Şubat itibariyle artık Venüs Koç burcuna geçecek. İşte siz hareketlerinizi daha özgürce, belki de sevginizi, ilişkinizde olan tüm dinamikleri daha rahatça ortaya koyacaksınız. Evet, gelelim 5 Şubat'ta yaşayacağımız Aslan burcundaki dolunaya. Şimdi 16 derecede eğer bir yükselene, güneşe, aya sahipseniz, ateş grubu olduğu için size dost bir dolunay, iyi gelecek, iyi şeyler getirecek yaşantınıza. 16 derecenin 5 derece önce ve sonrasında tabii ki etki alıyor bu arada. Birinci sırada yükseleniniz, ikinci sırada güneşiniz, üçüncü sırada ayınız veya başka bir noktanız olabilir. Eğer bu derecelerde ateş elementinde bir yerleşiminiz varsa işte aşk özellikle bu alanda daha güçlü ihtimalle, olasılıklarla doğacak. Diğer yandan önemli bir dolunay. Niçin önemli? Çünkü 8 Kasım 2022'de 16 derece Boğa burcunda bir ay tutulması yaşamıştık. Tam oraya dik açı yapan bir dolunay. Ve aslında 5 Mayıs'ta da 14 derece Akrep burcunda bir yine ay tutulması yaşayacağız. Yani iki tutulmanın arasında bir dolunay ve sizin finansal göstergelerinizi çok önemli derecede etkiliyor olabilir. Eğer finansla ilgileniyorsanız, yatırımlarla ilgileniyorsanız, para piyasalarını takip ediyorsunuz. Bazı hisse senetleri olabilir, gayrimenkuller olabilir, altın olabilir, diğer değerli madenler olabilir. Eğer bunlarla ilgileniyorsanız ve ilgileniyorsanız işte bu dolunayın işte özellikle mesela 5 gün öncesi, 5 gün sonrası ki 20 Şubat'a kadar bu arada etkileri sürecek bu dolunayın. Bu alanlarda çok önemli hareketler de bulunmamak belki mantıklı olabilir. Tabii doğum haritanızın nasıl etki aldığını bilmiyoruz. Şimdi Uranüs'ten etki alan bir dolunay ve tutulmaların da önemli ölçüde bir sac ayağını oluşturuyor. Burada Uranüs olduğu zaman işin içerisinde genellikle para dinamiklerini hızlıca değiştiren, yani koşulları aniden değiştirebilen bazı unsurları meydana getirebiliyor genellikle. Ani yükselişler, iniş çıkışlar olma olasılığı var. O yüzden eğer böyle bir durumunuz varsa sevgili koçlar, bu dönemde özellikle 20 Şubat'a kadar biraz daha temkinli hareketlerde, hatta ani kararlarda bulunmamanızı tavsiye ederim. Gerçi 20 Şubat'tan sonra sizin için çok daha olumlu bir süreç başlayacak ama yine de bunları varsayarak biz böyle düşünelim. Diğer yandan günlük hayatınızı da ilgilendiren bazı koşulları meydana getirebilir. Çünkü Başak yükseliyor.
6. eviniz. Bunlar belki bir işle ilgili gelişme, bir işe girme, bir işten teklif alma, bir haber bekliyorsanız bunun gibi konuları da hayata getirecektir. Ve tabii ki burada en önemli konu da sağlık, ama ben sağlıktan önce iş ve kariyerle ilgili önemli gelişmeleri hayatınıza taşıyacağını söyleyebilirim sevgili koçlar. Evet, Uranüs'le etkileşim içinde olduğuna göre burada sürprizler getirecektir sevgili koçlar. Beklenmedik gelişmeler getirebilir. Bunlar birinci olarak aşkla, flörtlerle ilgili olacağını söyleyebilirim. Onun yanı sıra çocuklar evidir aynı zamanda burada. Varsa çocuklar hayatınızda, yoksa belki çocuklarla ilgili sürprizler, yeni gelişmeler olma olasılığı gerçekten yüksek. Eğer doğum haritanızda etki alıyorsa. Ama diğer yandan yine eğlence, görünme, keyifli bir zaman süreci de size vaat ediyor açıkçası. Daha çok parlayacaksınız. Daha çok ön plana çıkacaksınız ki özellikle Venüs'ün tabii Koça geçişiyle bunu daha güçlü yaşayacaksınız. Yani Şubat ayının ikinci evresinden sonra. Ve sevgili dostlar, evet, 20 Şubat'ta 1 derece Balık burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Yeni ay 12. evinize denk geliyor. Tabii doğum haritanızda belki de 11'e denk gelecektir. Burada dereceler önemli ama varsayalım ki 12. evde bilinçle ilgili konular, kendimize dönmek, belki ruhsal bir şifalanma olayına gitmek, biraz daha olayları, konuları özümsemek, içten planlar yapmak, biraz da arka planda dönen konuları takip etmek için önemli olabilir bu süreç açıkçası. Özellikle 7 Mart'a kadar da bu alan güçlü olacak ama genel olarak iş hayatı, işle ilgili konular, sağlıkla ilgili konularda yine bu Balık burcu yeni ayından sonraki 15 gün içerisinde gündeminizde yer tutacak. Bu arada tabii ki 11 Şubat'tan sonra Şubat ayının sonuna kadar Merkür'ün geçişi sizin için her alanda aslında fırsatlar getirebileceğini söyleyebilirim size. Önemli olabilecek bir tarihimiz tabii ki var. 16-17 Şubat tarihlerinde Venüs Neptün'e kavuşacak. Bu bizim için çok ilahi bir durumdur. Bilhassa koçlar için ilahi bir güçtür, meditasyondur, sevgi, sanat, ilham gerektiren tüm konular için harikadır. Eğer yükseleniniz bir koçsa ve 12. evinizde bir Venüs Neptün kavuşumu yaşayacaksınız, İnanılmaz derecede büyük ilhamlar verebilir, büyük projeler planlayabilir, yazabilir. Mesela sanatla uğraşıyorsanız özellikle bu yönde çok büyük zenginlikler getirecektir. Temel olarak tabii ki en güçlü etkiyi Aslan burcundaki dolunaydan alıyorsunuz. Bir yandan olumlu enerjiler alıyorsunuz. Aşk, ilişkiler konusunda, çocuklar konusunda çok şanslısınız. Ama finansal göstergelere baktığımızda burada ani bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sürprizlere çok açık bir dolunay. Hepimiz için öyle ama finansla ilgili konularda çok fazla vurgu olduğu için doğum haritanıza göre, tabii bunlar yıl bazında değişecektir, ekstra daha etki alabilirsiniz. Özellikle o günlerde biraz daha temkinli olmakta fayda var sevgili koçlar. Evet, mutlu bir ay diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.